doldurabildiğince motorun üstüne insan biniyor. Hani arkayı dolduralım tabiri Vietnam'da motor üzerinde gerçekten var. Bak kuralı bu abim koymuş. Ne ışık var ne bir şey var. 5 sene önce geldiğimde trafik ışığını yamultmuşlardı. Bu sefer kaldırmışlar tamamen. Vietnam dinlenme tesislerine hoş geldiniz arkadaşlar. Ha Long Bay'a gidiyoruz. Tur aldık canımın içiyle. 2 kişi 120 dolar 12 saat sürecek bir turun başlangıcındayız. İnanılmaz bir sıcak var. Kış ayındayız. Sıcak. 2 tane mevsim var burada. Sıcak ve çok sıcak diye. Ne yazıyordu burada? Trang Dinh My Hoi Yen istasyonundan Ha Long Bay'a 2 saat sürecek bir yolculuğumuz var. Yabancılar tur arabalarına binmiş Ha Long Bay'a doğru gidiyor. Turist sirkülasyonu var. On the shelf, and then we'll divide it into small pieces, about 15 pieces. Ha Long Bay'a giriş yaptık. Ortaköy sahiline benziyor. Beşiktaş sahili gibi. Bizi alacaklar, bir yere götürecekler. Bir yerden bir yere gideceğiz. Yemek var, yemek de dahil. Açık büfe. Güzel ama inanılmaz bir sıcak var. Bir yağmur yağıyor, bir sıcak. Hanoi biraz daha soğuktu. Açık büfe başladı. Bak, manzaraya bak. Oh. Ha Long'un manzarası muhteşem. Biraz rüzgar var. Denizin üstünde dağılır, gökyüzünde yıldızlarla, kalbimde senin sesinle Vietnam'ı hatırlarım hep. Tekneyle yüze yüze, yavaş yavaş uzaklara, rüzgarla fısıldaşarak huzuru buldum bak. Vietnam'ın eski şarkısı ruhumu sardı sarstı sessizce. Gözlerimi kapatırım seninle dolu bir anı. Batan güneş kızıl renkte, geceler sensiz çok boş. Vietnam'ı hayal etmek içimi ısıtıyor. Güzel yerler bu. Ha Long Malong güzel yerler. Ejderhanın indiği yer anlamına geliyor Ha Long. Mistik şeyler burada da var Japonya'da olduğu gibi. Kireç taşlarından yapılma böyle yüzlerce adacık var. Yol uzak ya. Hanoi'den Ha Long otobüste git gel 6 saat ya. Yol biraz yoruyor. Sardı sarstı sessizce, gözlerimi kapatırım seninle dolu bir anı. Vietnam'ın eski şarkısı ruhumu sardı sarstı sessizce. Gözlerimi kapatırım seninle dolu bir anı. Batan güneş kızıl renkte, geceler sensiz çok boş. Vietnam'ı hayal etmek içimi ısıtıyor, taşıyormuş. Bizi bindirdiler böyle sürü gibi. Gidiyoruz. Şimdi şu mağaranın altından geçip gideceğiz. Tek şey ha böyleyiz. Abi yakaladım abi. Güzel yerler.
Güzel aktivite. 15-20 dakika etrafta dolandırdılar bizi. Ne yapıyor lan? Botu devirecek. Bak, Vietnamlılar enteresan. Bütün gün kürek sallıyor bu abimlere de helal olsun valla. 1.50 boyunda 40 kilo falanlar. Bütün gün kürek sallıyorlar burada. Aha devrildi biri. Enteresan bir aurası var buranın. Bu kireç taşı adacıkları enteresan, böyle kafanıza her an düşecekmiş hissiyatı veriyor ufak parçalar. Baksana şuna. Malezya'da filan denk gelmiştim mağaranın işlerinde. Aha su damlıyor. Aa devrildi biri. Adam devrildi. Bunları çekenler bayağı küçük. 1.40 boyunda 35 kilo falan vardır bu abi. Koreli abimler, ablamlar buraya da gelmiş. Bütün dünyayı bu Koreliler daha fazla geziyor. Japonlara göre. Genci yaşlısı iyi geziyor. Turizmden yani suyunu çıkararak para kazanıyor adamlar ya. Bak hemen bu bota bindiriyorlar ekstra sizi. 10 dolara 10 dakika 15 dakika buralarda hızlı bir şekilde Acun Ilıcalı gibi geziyorsunuz Vietnam'da. Biz turumuza dahil olanı aldık. Buna gerek yok ya. Canımın içinin midesi bulanacak. Olay bu. Abi 10 dakika önce gitti. Hemen döndü. Bayağı da hızlı gidiyor. Fena değil ama 60 doların hakkını veriyorlar mı? Tabii ucuz iş gücü olduğu için turun kalitesine bakacak olursak tur fazla zengin değil ama alabileceğiniz en böyle cafcaflı otel tarafından tur sayılır. Hokkaido'da Allah'ın unuttuğu bir yere gidiyorum. Hokkaido'da dağa çıkıyorum Çinli, aşağı iniyorum Çinli, başka ülkeye gidiyorum Çinli. Her yere dağılmışlar dünyanın. Her yerden böyle Çinliler çıkıyor, Koreliler çıkıyor. İnanılmaz geziyorlar ya. Helal olsun vallahi. Canımın içinin güneş kremi hayat kurtaracak şimdi. Bunu ama önce sürmek lazımdı. Her şeyimiz ters ya. O an gemi birbirine çarptı. Şansa bak ya. Şu ikisi geldi yan yana çarptı. Ulan olaysız bir günümüz yok arkadaş ya. Bak hala geliyor. Gemiler birbirine çarptı. Kaptan indi. Aha bu kopacak. Bu kopacak. Halat kopacak. 3 tane yan yana birbirine çarptı. Çekiyoruz arkadaş. Vallahi bende var bir şey ya. Bizim gemiye de çarptı. Vietnamlılar bu konularda ustalar ama bunlar nasıl iş yapıyor böyle? Şuraya sokmaya çalışıyor. Bak çarpa çarpa gelecek. Şu kadarcık yere sokmaya çalışıyor. Bir şey kokusu geliyor da anlamadım. Yani sıfır ya, sıfır geçti. Yukarıdan kireçler dökülüyor. Helal olsun. Halong'dan ayrılıyoruz. Bir mağaraya gideceğiz gezmeye fakat buradaki gemilere bakar mısınız? Onlarca ve hepsi dolu. Hepsi dolu. Hepsinde ayrı bir turist var. Biri gidiyor, biri geliyor. Bize mi çarpacak? Ya o da olmasın artık. Denizde trafik var. O inanılmaz bir yoğunluk var ya. Demiri attı. Burada gitmek de ayrı tecrübe istiyor. Ortam rahatlatıyor. Kireç taşlı adacıklar rahatlatıyor ama tur biraz basit geçiyor. Size tavsiyem buradan Katba Adası'na gidin.
Ben 5 sene önce geldiğimde Katba Adası'na gitmişsin. Bir 2-3 saatlik böyle gemi turu vardı. Binin Halong'dan Katba Adası'na gidin. Orada birkaç gün kalın. Trekking falan yapın. Dağlara çıkın. Karşıdaki mağarayı ziyaret edeceğiz. Tur programımızda Sung Sont mağarası. Oha. Ne oldu lan? Kafamda bastı ya. Bir garip şeyler başıma geliyor son birkaç saattir. Kazasız belasız şu Halong Bay körfezinden çıkarız inşallah. En son geldiğimde zaten köpekler kovalamıştı beni. Şşt, dur. $40 başlayan turlar inanılmaz ucuz tabii. Tüm gününü harcamak isteyen insanlar için. Geliyorlar kafalarına göre suya giriyorlar çıkıyorlar. Jacuzzi bile var. Avrupalılar hep gidiyordu. Güzel, biraz kafa dağıtmak için güzel oldu. Canımın içi böyle merül merül bakıyor vallahi. Deniz rahatlatır ya. Su her daim rahatlatır insana. Nasıl keşfetmişler burayı? 400 adım var toplamda. Yukarıya kadar çıkacağız. Bayağı dikmiş ama. Gel canımın içi. İmanımız gevredi. Yarım saatte çıkamadık mı? Halong'un en büyük sarkıt mağaralarından, dünya üzerindeki en güzel 10 mağaradan bir yeriymiş. İşin garip yanı 1901 senesinde Fransızlar bulmuş burayı bak. Fransızlar bulmuş yine burayı. O zamandan bu zamana gelmiş. Bizim rehber dedi ki şunu bir hayvana benzet, şunu bir tavuğa benzet, bunu kaplumbağaya benzet. Böyle garip garip şeyler var. Kalabalık, içeride de hava yok, hava. İnsan yok sonunda. İnanılmaz büyük burası. 3 aşamadan oluşuyor. Her bir yeri bir öncekinden daha büyük. Ablam çekiyor, baksana büyüklüğü. Gez bitmiyor. Valla mağara etkileyici ama inanılmaz bir kalabalık olduğu için bunu göze almanız lazım. Birkaç saat buraya harcanabilirmiş. Yapılar çok enteresan yalnız. Arkamdaki yeri ben sümüğe benzettim. Canımın içi Japon tabi akıllı. Jellyfish dedi. Her yer kayıyor ama biraz önce bir İngiliz abi buradan yuvarlandı. Görevli 1.50 boyundaki Vietnamlı geldi kaldırdı. Yapılar çok etkileyici. Yani sarkıt bir mağaranın içi. Elin Fransızı gelmiş zamanında tabi işgal olayları olurken, savaş olurken adamların keşfettiği yere bakın ya. Halong'dan 2 saat 3 saat uzaklıkta bu yerler. Daha böyle keşfedilmemiş bir sürü yer var aslında. Benim bunun içi dedik Indiana Jones filmi gibi. Kültürlü vallahi, helal olsun. Bazı zamanlar beni şaşırtıyor. Söyle bakayım, bir daha söyle Mokka'yı. Pamukkale. Pamukkale mi? Pamukkale'ye benzetti ya. Japonya'dan ayrılınca bu Japonlara bir şey oluyor. Bir aydınlanma geliyor. Kendilerinden, kalıplarından dışarıya çıktıkları için böyle daha bir eğlenceli oluyorlar. Kültürleri göstermedikleri şeyler bir anda gün yüzüne çıkıyor. Şaşırıyorum. Tepeye çıktık. Tepede horoz satıyorlar. En tepede manzara bu. Ulan kuyruğa bak ya. Yorucu ama. Bir tekne gidiyor, bir tekne geliyor. Son durağımıza geldik. Bizi böyle bir kıyıda bıraktılar. Yüzün dediler. 40 dakikanız var. Her milletten insan var burada yüzmeye gelen. Güzel, tam gün batımına denk geldi. Abim galiba Hindistan'da. Mumbai'de kalmış abim. Oh, Halong'un suyunu da aldık. Şöyle bir yerdeyiz. Güzel. Her yer güllük gülistanlık, 10 numara bir manzara ama acayip bir stres var ve inanılmaz bir Hintli akışı var. Şöyle dağa filan çıkıp trekking yapılıyormuş.
Valla 10.000 yen 10.000 yen verdik. İşte 20.000 yen 120 dolar paranın biraz altında kaldı. Vietnam'a gelirseniz dikkat edin, Halong turu almayın arkadaşlar. Çok kalabalık, her yer çok kalabalık. Tavsiye etmem. Ama yine de eğlendik. Canımın içi buraları görmüş oldu. İyi yönden bakmak lazım. Halong'a dönüyoruz. Hanoi'de, Vietnam'da bir sonraki gün. Japon eşimle 96 saat Vietnam'da Hanoi'de geziyoruz adlı videoya bir sonraki güne hoş geldiniz. Grab geliyor. 2 dolara 5 kilometre gideceğiz. Taksi, Grab kullanın arkadaşlar. Hanoi'de, Vietnam'da. Sağ ol abi. Kolay gelsin sana. Thank you. Birkaç kilometre bu abimle, bisikletçi abimle gittik. 100.000 dong verdik. Şimdi 5 kilometre gideceğiz. Yine 100.000 dong vereceğiz. 2 dolar işte. Diyoruz, canımın içine kaç parça eşya alacak. Lotte Mart diye bir yere gideceğiz. Köprüye gideceğiz. O motosikletlerin geçtiği. Yiyeceğiz, içeceğiz. Son günümüzü, bugün son gün tamamlayacağız. Özetlendirme. Abi gidiyorlar. Japonlar bu tarz yerleri seviyor. Vietnam'da böyle bir yer bulmak için merkezden bir 20-25 dakika uzaklaşmanız lazım. Bayağı zengin, güzel yerlermiş. Biraz önce eşim bir şey gördü, bir bina gördü. Dedi ki herhalde burası park yeri falan olması lazım. Parka ayırmaları lazım. Yeni yapılıyordu. Rezidans, kesin rezidans. Çünkü Vietnam'da park yerine ihtiyacınız yok arkadaşlar. Kafanıza göre bir yere motoru özellikle park edebiliyorsunuz. Markete gelmek istedi eşim. Yanlış bilmiyorsam en üst katına çıkıp terası merası izleyebiliyorsunuz. Her yerde trafik var, her yerde. Hamur mu bunlar? Canımın içi, beni böyle bir çek. Şehrin her yerinde ayrı bir kaos var. Hazır markete kadar gelmişken Hanoi'de standartların üzerinde olan bir markete gelmiş bulunuyoruz. 25.000 dong 1 dolar arkadaşlar. Parayı anlamamız için Güneydoğu Asya tropik meyveler. Mesela burada kiloyla satılıyor. Şöyle 4 dolar. Pahalı ama buralar ya. Buralar standartların hep üzerinde. Bakayım. Karpuz çok gördüm. Karpuz 1,5-25 ya 2 dolar. Şöyle bir karpuz 2 dolar. Ama buralar evet standartların bayağı üzerinde. Çok öyle marketten her şeyi göstermek istemiyorum. Biraz standartların üzerinde fakat durumu şöyle açıklayayım ben size. Vietnam'da işleyişle alakalı. Bak bir şeyi şunu diyelim 3 dolara alıyorsunuz. Bir yere gidiyorsunuz 3 dolar olmuş 2,5. Birkaç gün sonra farklı bir yere gidiyorsunuz. Biraz daha profesyonelsiniz artık. 2 dolar bulmuşsunuz artık. Fakat aradan böyle 5 gün, bir hafta geçince 1 dolara kadar denk gelebiliyorsunuz. 1 dolara kadar bulabiliyorsunuz. Böyle 2-3 haftanın sonunda da 3 dolarlık şeyin aslında böyle yarım sent maliyeti olduğunu, yarım sente aslında satıldığını, yerel halk tarafından alındığını, 1/4 fiyatında değil mi? 1/4 fiyatında, yarısının da yarısı fiyatında olduğunu anlıyorsunuz. Bir süre vakit geçirmeniz lazım. Böyle açıklayabilirim Vietnam'daki durumu. Onlu yumurtalar 1,5 dolardan başlıyor. Hayvanın her türlü şeyini kullanıyorlar açıkçası. Mesela tavuk ayakları, bacakları. Ha, tavuk bacağı değil mi bunlar? Ayağı da. Şunlar. 2 dolar. Şöyle bir şey. Çorbasını yapıp yiyorlar, içiyorlar. Tavuk tüketimi bunlarda çok fazla. Ciğerler, miyerler ne ararsan var. Tamam, fiyatlar
1,5 dolar. Temiz ama. Yerel mahalle arasında bile gitseniz ki biz denedik, yedik, içtik. İyi bir sorun yok. Kötü gözükebilir sağ sollar ama yemeklerle ilgili bir sorun yaşamadık şu ana kadar. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. Ne oluyor lan? Canımın içinin turu olduğu için o ne derse oraya gidiyoruz. 65. kata çıkıyoruz. Lotto Sky diye bir yer. Bir içecekle beraber kişi başı 10 dolar para verdik. 65'i kulağım tıkandı zaten. Bakalım Japon... Lan insanın başı dönüyor lan. Oh. Sugoi. Tokyo Sky Trimitai. Kulağım tıkandı. Bayağı da soğuk buralar ya. Burnum akmaya başladı. Dışarısı sımsıcak. Durumu iyi olmayan insanların yaşadığı bölge. Bu gökdelenlerde de durumu iyi olanlar yaşıyor anladığım kadarıyla büyük yerlerde. Vietnam'ın başkentini, Hanoi'yi 65. kattan, Hanoi'nin neredeyse en büyük binasından izliyoruz. Manzara bu. Bu bölgelerde evlerden, yapılardan göreceğiniz üzere ekonomik durumu şu gökdelenlerde yaşayanlara göre daha kötü olanlar var. Vietnam'da yoksulluk var benim gördüğüm kadarıyla. İnsanlar birkaç dolar para kazanmak için bayağı efor sarf ediyorlar. Mesela taksiyle yarım saatte geldik. 2 dolar. Yani Japonya'da 1 kilometreyi o paraya gidemiyorsun. Burada 5 kilometre. Abim yarım saat boyunca trafikte orada burada. Tabii sokaklarda bir şeyler satmaya çalışan insanlar da bir ayrı fazla. Evet, ekonomik durum Vietnam'ın başkentinde gördüğümüz kadarıyla bu. Bir daha köylere gidildikçe biraz daha sıkıntılı bir durum var. Düşünün başkent böyleyse. Oy, ben cidden gidemiyorum ya. Ya bende bir kapalı alan korkusu, bir yükseklik korkusu. Ulan ben gelemiyorum. Sen niye gittin oraya kadar? Bunda kural aşağı bakmayacaksın da nasıl bakmayacaksın baksana. Ya Japonya'dakinde altta bir tane daha vardı. Yani buradan bir şey olursa insanlar oraya düşsün diye, ki öyle bir şey olmuyor ama bunda hiç öyle bir şey yok. Ya vallahi gidemiyorum ha. Şuralar, binalara böyle gözümle zoom yaptım. Bir tık daha iyi. Hanoi'nin o merkezinde Old Quarter'daki o yerlere göre biraz daha iyi. Burada biraz daha gelişmişlik var. Spor yapan insanlar. Meşhur o köprüye gideceğiz. Sizi tak diye oraya götüreceğim. Aslında yer yer bizim Türkiye'deki yapılara da, şehir yapılanmasına da benziyor. Dikmişler evlerin ortasına binaları, sağda solda hiçbir şekilde göze hoş gelmeyen bir düzen var. Tam karşıda olimpiyat stadı var. İstanbul'daki yerlere çok benziyor düzen. Asırlık köprüye geldik. Tarihi asırlık köprüdeyiz. Long Bien. Fransız sömürgeciler tarafından 1899'da inşa edilmiş. Savaş görmüş, her şeyi görmüş, geçirmiş, hala ayakta kalmış. Asırlık köprü. Hanoi'nin, Vietnam'ın simge yerlerindendir burası. İki yeri böyle nehrin iki yakasını birlikte bağlayan bir yer. Önemli bir konuma sahip. Tren gelip geçiyor. İnsanlar yürüyebiliyor, motor gidiyor. Motor akışı var. Şimdi kamera arkası canımın içi yürüyoruz. Açıkçası özellikle o yürümek istedi ama biraz zor. Dikkat etmemiz lazım. Daijoubu ka? Ellerimde Hanoi çikolatası 6 dolara canımın içi özellikle aldı. Arkadaşlarına verecek. Bak Spielberg. Bu köprü neredeyse 2 kilometre boyunca yürüyeceğiz. Şöyle bir sıkıntı var. Ben 5 sene önce yürüdüğümde bazı taşlar direkt düşebiliyor. Onu şimdi ben bir canımın içine söyleyeyim. Yani güvenlik yok. Bana bir bak. Çıttı işte abına yiyor. Hem kameraya bakacaksın hem de aşağı bakacaksın. Zaten önden ben gidiyorum. Ben düşersem sen de gelme peşimden. Sen yardım iste. Heh. Araba geliyor mu buradan bilmiyorum ama inanılmaz paslanmış bir köprü. Yürüyelim. Vay be. Sen bir düz yürü. Hapşırdı bak. Hele şu nehrin ortası taş maş, ona dikkat etmemiz lazım. Kolay kolay bir Japon böyle
riskli bir şekilde buralardan geçip gitmez. Zaten normal insan da gitmiyor, yürümüyor kimse. Bu ne kadar kirli bir nehir böyle. Bu abim tersten gidiyor. Ben anlamadım. Bu herkes gidiyor, o geliyor. Nasıl bir çift şerit bu? Hoang Kiem ve Long Bien nehirlerini, yanlış bilmiyorsam tarih hocam beni affetsin, birbirine bak. Hoang Kiem biliyorum da Long Bien mi? Etraf, şimdi tek olsam bu kadar kafam karışmaz da canımın içi de olduğu için biraz şey yapma. Baksana abi, düşsen direkt aşağıdasın ya. Canımın içi, bak elimde çikolatalarla. Bu nidaları verme bana, anladık. Korkuyoruz. Korkabilirsin. Baktın olacak gibi değil, kendini yola at. 65. katta hava yapıyordu canımın içi. Aha ben tepede yürüyorum, şimdi burada tutuna tutuna geliyor. Güvenlik olmayınca böyle oluyor. Japon korkuyor. Köprü tabir vardır, yani köprü yıkılıyor resmen. Bunun Vietnam'da ilk anlamında şey yapmak lazım. Anlamak lazım. Harbiden de köprü yani yıkılacak düzeyde. Ya olsun, bu da bir deneyim ya. Vietnam'da da tarihi köprüde yürümedik demeyiz. Bu köprü Dai de Pili adlı Fransız şirketi tarafından o zamanlar 1900'lerde böyle işte o başlarda tasarlanmış. Vietnam'ın ilk çelik köprüsü, gördüğünüz gibi hala ayakta. Fakat ben bunun uzun süre dayanacağını zannetmiyorum. Adamlar nasıl bir yapı yaptılarsa 125 sene olmuş. Daha ne kadar dayanır? Burada bence en istemeyeceğiniz an yağmur yağması. Şu anda da yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor, yağmur. Ha gayret. Duralım biraz. Ulan tam da şeyde durduk. Vay be, asırlık köprü ya. Helal olsun. Bisikletle gidiyor. İnsanlara ilginç gelmiyor tabii burada yaşadıklarından dolayı da. Bir de başkent burası. Buradaki durumu anlayın yani. İşte savaştan sonra Ho Chi Minh amca, Ho amca artık tamam demiş. Vietnam bizim demiş. 1945'lerden sonra iki yer arasında önemli bir köprü. İnsanlar bayağı gelip geçmiş savaş zamanı, buradan oralara, oradan buralara. Enteresan bir yanı da o zamanlar bunu Fransızlar yapıyor ya. Amerikalılar, Çinliler hep aralarında böyle bir kavga olmuş, bir savaş olmuş buralarda. Tamam, zorlamayayım canımın içini. Kızılnehir diye geçiyor burası. Burada yapılacak en güzel meşhur çikolata. Anımız olsun, bir çikolata yiyelim. Ya elime bir şey oldu. Bu bakteriden mi, virüsten mi? Buraya geldiğimizin 2. günü oldu. Bir ağrı var şurada. Tam çözemedim ne. Amca arkamıza geldi. İşte öyle. Çikolata dinlenme tesisleri. Vietnam'da kakao üretimi var ve bazı yerlerde lezzetli kakaodan yapılma içecekleri yiyip içebiliyorsunuz. Biz de gideceğiz bugün. İnanılmaz bir kakao tadı geliyor. Şöyle bir. Bakın. Tarihi köprüde bir çikolata anımız olsun. Güzel güzel. Suyun üzerinde yaşayan Güneydoğu Asya'da bir hayli fazla topluluk var, insanlar var. Ama burada da yüzülmez ya. Ta şuralardan geldik. Yan tarafa geçiş böyle bir şey. Böyle bir yer yapmışlar yan tarafa geçişte.
Kural bu arkadaşlar. Vietnam'da kuralları insanlar koyuyor. Belli bir kural yok yani. Herkes kafasına göre bir kural koymuş. Buradan nereye gidiliyor? Bahçeye gidiliyor buradan. Dayı geliyor mu? İşte. Şuralardan demek ki yol var. Şöyle güzel bir yer. Güzel. Yeşilliğin içerisinde. Aman abi aman. Yolu kapatmayın. Burada durulmaz. Devam edin ya. Abimin gözü kan çanağı gibiydi. Peki Tora. Nereye gittiği belli değil canımın içi. Burada herkes birbirini tanıyor mu ya? Kestirme yol yapmışlar. Ama biri raylara çıkmış. Abim burnunu karıştırmak için rayların ortasına gelmiş. Dediğim şeyi bir daha söyleyeyim. Burada kuralları insanlar koyuyor. Galiba bu bir denetim yapıyor abi. Tam anlamadım ama neyi denetliyor. Dayde Pili, Paris. Fransız şirket demiştim ya, bizde yalan yok bak. Asmışlar 1899-1902. Şimdi gidecek motora bakın. Nasıl dengeyi sağlıyor bunlar ben anlamadım ya. Araba kullanmayı, motor kullanmayı bence bu ülkede kısa bir sürede öğrenebilirsiniz. Profesyonel olabilirsiniz. Bak. Yani çift şerit mi, tek şerit mi ben daha çözemedim. Nerede olursak olalım bence her zaman şükretmekte halimize fayda var. Dünyanın birçok yerine gitmiş, ayak basmış, hatırı sayılır yerlere giden biri olarak söyleyebilirim ki her zaman daha kötü durumda olanlar, ekonomik zorluklar içinde yaşayan bayağı bir insan gördüm Güneydoğu Asya'da. Şuradan bir açıklama yapayım ya. Aha, böcek mi lan o? O böcek bu. Gel onu çekme gel. Benim bu Vietnamlarla ilgili anlamadığım tek şey var. Bak Hanoi'de bir kaos var. Tamam, diğer yerlerinde de sürekli bu trafikte, hayatta özellikle bir kaos var. Ortalama yaş ömrü böyle 70-75. Bunları anlayabiliyorum. Fakat insanların yüzlerine bakıyorum. Stresi yok. Tamam artık işlemiş, hayatın bir parçası olmuş böyle bir yaşam tarzı. Kanıksamışlar. Bugün mesela birkaç yerde çalışana baktım. Gülerek söylüyor. Trafik var diyor. Sabahları böyle olur diyor. Yani böyle gülerek anlatıyor. Bu genelinde var. Sıcakkanlı insanlar, yani aylık 200-300 dolar kazanıp yaşayan bayağı bir insan var. Altında yaşayan bayağı bir insan var. Hayat standartları çok düşük buralarda. Güneydoğu Asya'nın çoğu yerinde öyle. Fakat nasıl böyle stressiz, stres var ama o stresi nasıl böyle aza çekmişler? Enteresan. Nehrin ortasında bir ev. Böyle evleri olup suyun üstünde yaşayan insanlar da var. Şurada. Sorabilirsiniz, kaza olmuyor mu? Arkadaşlar şimdi bu dediğime inanmayacaksınız ama gece gündüz her saat diliminde gezdik dışarıda. Bu denli aksiyonun içerisine girdik. Yani toplasan 2 yerde falan bir kaza gördük. O kadar. Ambulans zaten hiç denk gelmedik. Eşim de sordu. Dedi ambulans niye yok dedi, bir yerden bir yere gitmiyor. 65. kattan gösterdiğim evlerin yakın çekimi böyle arkadaşlar. Böyle yerlerde yaşıyorlar. İnsan yok gibi gözüküyor. Evsiz evi gibi gözüküyor fakat hepsi dolu. Böyle bir gecekondu havası var. Böyle bir Taylandlı birileri burada. Çamaşırları nasıl asmışlar diye soruyor. Canımın içi böyle bir yerde nasıl yaşıyorlar diye bir soru sormuyor da şu çamaşırı burada nasıl asmışlar üstü onu soruyor. Motorun üzerindeki kişi sayısı da insanların takdirine kalmış. Biz 5 kişiye kadar aileler gördük. Alabildiğince, doldurabildiğince motorun üstüne insan biniyor. Hani arkayı dolduralım tabiri Vietnam'da motor üzerinde gerçekten var. Neler neler taşıyorlar ya.
Trafik genel olarak böyle. Bak kuralı bu abim koymuş. Ne ışık var ne bir şey var. 5 sene önce geldiğimde trafik ışığını yamultmuşlardı. Bu sefer kaldırmışlar tamamen. Şimdi böyle bir yerde bu şekilde her gün yaşadığınızı düşünün. Yani sürücü olarak da dikkat etmeniz lazım. Ve yani kaza olmuyor arkadaş. Yani kaza... Buna şaşıracağım, aklımın ucuna gelmezdi. Nasıl beceriyorlar bunu? Abına çok rahatlar bir de. Ben işte bunu anlamıyorum. Nasıl bu kadar stressiz, rahat olabiliyorlar? Baksana. Bu abim biraz önce geçmedi mi? Canı sıkıldı bir daha geçiyor. Ya bunu bir iki kişi yapmıyor arkadaşlar. Bunu neredeyse herkes yapıyor. Ve turistleri çekiyor yani. Böyle videolardan görüp bu ilginçliğe gelen bizim gibi bir hayli fazla insan var. Baksana sigara mı yakıyor? Ne yakıyor? Sigara yakacak galiba. Harbi sigara yaktı. Oh. Tarihi köprünün Vietnam'da sonuna geldik. Güzel oldu. Eşim de görmüş oldu. Korka korka geldi. Kolay değil. Bir Japon'u buradan yürütemezsiniz arkadaşlar. Size basit gibi geliyor ama bak böyle geldi. Şöyle geldi. Mesela şuraya niye trafik ışığı konulmaz? En basitinden değil mi? İnanılmaz yoğun bir yol. Yani yalandan da olsa şuraya koy. Böyle. Devam edelim. Ara sokaklara giriyoruz, çıkıyoruz. Herkesin bir uğraşı var, herkesin. Ellerinden her iş geliyor bu insanların ve işçilik, bunu üzerine basa basa söylüyorum, çok ucuz arkadaşlar. Her sokakta insanların bir uğraşı var. Gel bir çökelim şuraya, canımın içi. Kahveciye geldik. Geçenlerde geldiğimiz yumurtalı kahveci bir daha geldik, güzel. O da canımın içinin yeri. Abi ayağını kaşısın, devam ederiz. Kahve içiyorsunuz, yanınızda ablam ne kızartıyor? Tavuk kızartıyor. Otantik bir yer yani. Abi, bambu kokuları falan geliyor. Biraz baş ağrıtıyor ama. Kafa kaldırmıyor bir yerden sonra. Alışmak zor buralara. 2 tane yumurtalı kahve aldık. Gelirseniz buraya yumurtalı kahveyi üzerine basa basa söylüyorum. Deneyin. Enteresan bir lezzeti var. $2. Şurama bir ağrı girdi. Teyzem ne yapıyor böyle? Balık yapıyor değil mi? Balık yapıyor. Motorcu abi şeker kamışı getirdi. Şöyle bir bıraktı gidecek. Yani milim ya, milim. Saniyelik olay burada kaza olmaması ve onu da başarıyorlar. Bence bu Vietnam'ın şimdi başardığı mucizevi şeylerden biri bu ülkede bu kadar kazanın az olması. İzleyicilere göstereyim Vietnam içeceğini. Yumurtalı kahve. Yumurtalı kahve. Ne yumurta tadı geliyor, ne kahve tadı geliyor. Lezzetli, lezzetli. Bir hafif bir içişi var ya. Anlatırım sabaha kadar. Acayip hoşuma gitti bu kahve $2'a göre. 5 metrekarelik bir yerde abim kahveyi yapıyor. Yani yolunuz düşerse buraya gelin. Bunu seversiniz. Yani reklamı yapsam bu kadar yapmam herhalde. İnanılmaz bir kıvam yapmış ya. Baksana. Biz bunu içelim. Vietnam'ın çorbasını içmeye geldik. Bifli, inek etli noodle soup. 25.000 dong $1. 25-25'e 52, $2,5. Et, noodle en son böyle bir şey çıkıyor ortaya. Bizi Ho Chi Minh amca karşılıyor. Karpuz koymuşlar önüne, dua ediyor. Fiyatlar güzel. $2'dan başlıyor. Kişi başı hayatta kalmak için $4 günde yemeğe harcayabilirsiniz burada. İçecekler de $1,5'dan başlıyor. Abone olmayı unutmayın. Bobo. İnek etli, noodle'lı. Vietnam'ın ulusal yemeği olarak da geçiyor. Sulu sulu. Her evde sağda solda bunu yiyen insanları görebilirsiniz. Et suyu bayağı güzel geliyor. Soslarla birlikte
sarımsaklı biber şu lime limonları karıştır dedi. Hep birlikte ye. Güzel. Parasına göre lezzeti yerinde. Vietnam'da, Hanoi'de yediğimiz yemeklerin hepsi böyle salaş gibi gözüken mekanlar. Midemize bir zarar gelmedi, onu söyleyebilirim. Ya bizim bağışıklığımız iyi ya da mekanlarda sorun yok. Hanoi'nin meşhur kakaocu'suna geldik. Kakao fabrikasına geldik. Oishi. Kakao tadı bayağı geliyor. Gözünüzün önünde yapıyorlar. Harıl harıl çalışıyorlar. Vietnam standartlarının üzerinde olabilir. Bu 4 dolar çünkü. Biraz bayağı üzerinde ama bayağı geliyor. Bir tık daha düşük olabilirmiş ama fiyatı. Öyle aman ya Rabbim bu ne derecesinde değil. Buralara yolunuz düşerse Vietnam çikolatası meşhur, alabilirsiniz. Kakaolu makaolu bir şeyler yiyin için tavsiye ederim. Yerin adı bu. Mai Son Hanai Ma Ro U diye geçiyor. Haydi be yürü be ablam be. Kaldırımdan girilmeyen yerlere giren Vietnamlılar. Güzel bir Vietnam turu oldu. Kapatalım. Videoyu kapatalım. Kaç saat? 96 saat değil mi? Videonun başlığı öyle olması lazım. Canımın içiyle beraber. Güzel, eğlenceli bir Vietnam turu oldu. Şimdilik Vietnam'a noktayı koyuyoruz. Yarın başka bir ülkeye gidiyoruz. Orası bir sonraki videoda. Ağzım köpürüyor. Çikolata yedim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bu sene Cempur kanalı hareketli. Başta Japonya olmak üzere farklı ülkelerden videolar gelecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ban misiz günü bitirmeyiz. Videoyu bitirmem. Henüz üstünde dağılır, gökyüzünde yıldızlarla, kalbimde senin sesinle Vietnam'ı hatırlarım hep. Tekneyle yüze yüze, yavaş yavaş uzaklara, rüzgarla fısıldaşarak huzuru buldum bak. Vietnam'ın eski şarkısı ruhumu sardı sarstı sessizce. Gözlerimi kapatırım seninle dolu bir anı. Batan güneş kızıl renkte, geceler sensiz çok boş. Vietnam'ı hayal etmek içimi ısıtıyor, taşıyormuş. O geleneksel namelerde, duyduğum her bir melodide, seninle olan anıları hatırladım usulca. Vietnam'ın eski şarkısı ruhumu sardı sarstı sessizce. Gözlerimi kapatırım seninle dolu bir anı. Vietnam'ın eski şarkısı ruhumu sardı sarstı sessizce. Gözlerimi kapatırım seninle